Erkekler neden boşanmak ister? Yani aslında hep biz erkeklerle ilgili anlatırken erkeklerin rasyonalizminden bahsetmişimdir. Dolayısıyla işte belki boşanmaya nasıl ikna ederiz, nasıl karar verirler daha kolay dediğimizde hep daha çok maddesel şeyleri öne çıkarmışımdır. Ama gel gelelim ki konu boşanma olduğunda ya da aslında tersten düşündüğümüzde evliliğin uzun vadede daha saatli yürümesi açısından baktığımızda erkeğin en temel istediği şey saygı. Yani aslında daha duygusal temellerde şekilleniyor arzu ve istekleri. Bize boşanma için gelen erkek hikayelerinde müvekkillerimizin anlattığı öznel duyguya baktığımızda o evliliğin içerisinde yeterince saygı duyulmadığını söylerler hep. Şimdi bu aslında çok farklı şekillerde tezahür edebilir. Ne şekilde olabilir? Belki parasal anlamda aşağı çekilmiş olabilirler. Belki statüsel anlamda aşağı çekilmiş olabilirler. Ama erkeğin orada bir erkek olarak yuvayı kuran, ayakta tutan, belki o hep dediğimiz işte dayanılmaya güç olarak addedilen şekilde kendilerini hissetmeye ihtiyaçları var. Eğer bunu hissetmiyorlarsa erkek zaman içerisinde ilişkide geri çekilebiliyor. Ve geri çekildiğinde belki hep söylediğim asıl sebep erkeğin saygınlığını hissetmediği noktada boşanmaya karar vermesi ama bunun tabii ki arkasında temellenen farklı davranışlar olabiliyor. İşte pek çoğunlukla da farklı duygusal ilişkilere kayabiliyor bu şekilde hisseden erkek. Burada eğer gerçekten duygu temelli bir kaçışı varsa aşık olabiliyor ve kendini tekrar güçlü hissettiği hikayede devam etmek istiyor ve bu anlamda da boşanmaya karar verebiliyor. Dolayısıyla bir erkeğin boşanmaya gitmemesi için belki yapılması gereken en önemli şey ona o evlilikteki yerinin, kıymetinin, öneminin hatırlatılması, onore edilmesi olduğunu düşünüyorum. İkinci sırada erkeklerin evlendikten sonra paraya ve güce kavuşması durumunu ele almamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hakikaten toplumda sıkça karşımıza çıkan boşanma sebepleri arasında yer alıyor. Burada tabii ki hani erkeğin dünyasından baktığımızda hikayeye pek çok yaşanmamışlıklar olduğunu görüyoruz. Yani belki evlenmeden önce flört etmemiş, belki eşi dışında hiçbir ilişki kurmamış yahut hiç belki kendisine ait bir arabası olmamış, işte parasını istediği gibi gönlünce harcamamış. Bu noktada erkeğin maalesef evliliği yük olarak taşıdığını ve hissettiğini görüyoruz. Ve bu noktada bize geldiklerinde kadın eşin evet haklarını verelim ama ben bunları yaşamak istiyorum dediğini görüyoruz. Ve bu noktada da gerçekten boşanmaya karar verdiklerini ve hayatlarına yeni bir şekilde devam ettiklerini görüyoruz. Tabii burada şunu da söylemek gerekiyor. Evet, bu boşanma nedeni olarak net bir şekilde karşımıza çıkıyor ve o hikayede o duyguyla gelen erkek için hakikaten başka bir yol olmadığını görüyoruz. Ama hani biz hikayenin devamını da sürekli olarak farklı aşamalarında, dosyalarda yaşadığımız için görüyorum. Evet, bu anlamda bu sebeple gelen erkek için hayat beklediği gibi güzel de devam etmiyor ve sonlanmıyor. Çünkü erkeğin özellikle bu tarz hazla sınırlı, hazla karşılık bulan duygularının çok çabuk tükendiğini görüyoruz pek tabii olarak. Yani işte bir araba almanın mutluluğu ne kadarsa ya da efendim yeni bir ev almanın, yeni bir takım elbise almanın, farklı insanlarla flört etmenin karşılığı son derece sınırlı zamanlarla, hazlarla karşılık bulduğu için tabii ki burada da aradığına ulaşamadığını görüyoruz. Üçüncü sırada erkekler neden boşanmak ister konusunda üçüncü başlıkta aslında kültürel uyuşmazlıkları ele almak istiyorum. Yani gelen erkek müvekkiller tabii ki erkek bakış açısında evliliği tercih ederken daha çok görselinde kendisine yakışan, görselinde kendisine yakışan, birlikte bir ahenk uyum sağladığı insanı tercih ettiğini görüyoruz. Ama hikayenin içine girdiğinde, bu iş evlilikle taçlandırıldığında, tabii ne oluyor? Büyük ailelerle birleşen hikayeler, kültürel hikayelerin birbirleriyle karşılaştığı hikayelerde erkeğin pek çok durumda kadın eşini taşıyamadığını yanında görüyoruz. İşte belki ofis toplantılarına, yemeklerine yahut işte iş gezilerine, birlikte eşiyle gitmek istemediğini, aynı sofrada olmak istemediğini ya da işte sokakta yürürken kendi sosyal hayatından insanlarla karşılaştığından, saçından, başından, kıyafetinden dahi haz almadığını görüyoruz. Tabii bu karşılıklı olarak aslında çok incitici bir hikayeye dönüşüyor ve evet burada çok da utanılan bir hikaye oluyor. Yani erkek bunu gelip anlattığında bir şey de yok, boşanmak istiyorum diye geliyor. Ama alt hikayesinde siz neden dediğinizde kendisiyle uyumlu görmediğini, uyumlu hissetmediğini görüyoruz.
Tabii bunu çok çeşitlendirebilirim. İşte belki yaşam saatlerinin birbirine uymaması, birisinin ev insanı olup birisinin dışarı insanı olması, birisinin akşam yemeklerinde hazır sofraya alışık bir aileden gelmesi, diğerinin ise herkesin istediği saatte yemek istiyor olması gibi basit örneklere dahi indirebiliriz ve buradaki kültürel uyuşmazlıkların zaman içerisinde kişilerin kendine ait hissettirmediğini ve olması gerektiği yerde olmadığına dair bir duyguya ulaştırdığını görüyoruz ve bu şekilde de erkek boşanma hikayesinde bir karara varmış oluyor. Erkekler neden boşanmak ister diye baktığımızda birinci başlıkta dediğim gibi erkeğin evlilik içerisindeki saygınlık arayışını söyledik. İkinci olarak bu saygınlık arayışının aslında bir alt önemli başlığı olarak görüyorum ama ikinci büyük başlıktır aslında aşık olması ve yeniden bir yuva kurmak istemesini görebiliyoruz. Üçüncü başlık erkeğin evlendikten sonra paraya ve güce kavuşması ve artık farklı şeyler, farklı hazlar yaşamak isteme arayışını görüyoruz. Dördüncü başlıkta ise erkek eşiyle kültürel olarak uyuşmazlık yaşaması ve bu anlamda boşanmaya karar vermesini başlıklandırdık. Tabii bunlar en temelde, en çok karşımıza gelen sebepler olarak açıkladığımız hususlar. Bunun dışında özellikle erkek eşin bağımlılıklar nezdinde yaşadıkları problemler olduğunu görüyoruz. Bunun dışında cinsel kimlikle ilgili yönelimlerini söyleyemedikleri hikayelerle karşılaşıyoruz. Yahut cinsel olarak problem yaşayıp kabul etmedikleri için çözüm noktasına gidemediklerini ama bize geldiklerinde bunu böyle hep ikincil ya da böyle arkada saklı bir sebep olarak ileri sürdüklerini görebiliyoruz. Ve tabii ki erkek noktasında bağlanmayla ilgili problemler yaşadıklarını da görüyoruz. Bu belki daha az gördüğümüz ama aslında daha acı bir karşılığı olan hikaye hem eşle hem hatta müşterek çocuğuyla hiç bağ kuramamış ve orada kendini ait hissedememiş, ayrık hissetmiş olmalarından dolayı da boşanmaya karar verdiklerini görüyoruz.